Merhabalar, ben Huri. Huri'me Tek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Herkes kolaylıkla yapabilir. Oklavaya sarım ve büzdürüm bu kadar kolay. Tam kıvamında kolay baklava nasıl yapılır onun tarifini vermek istiyorum. Tarifimize hemen hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 1 adet tam yumurta, yarım çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 fıske tuz eklenerek biraz karıştırılır. Yarım paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı sirke, 3 su bardağı unu azar azar ekleyerek yumuşak ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Hamuru pürüzsüz olana kadar 5-6 dakika yoğuralım. Yoğurduğumuz kabın içine tekrardan alarak üzeri kapalı bir şekilde bir gece bekletelim. Bu sayede ertesi gün yağ gibi aşılan bir hamurumuz olacaktır. Ertesi gün buzdolabının alt kısmından çıkardığım hamuru tekrardan yoğurarak toparlıyorum. 11 eşit beze olacak şekilde keselim. Bezelerimizi tek tek yuvarlayalım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Bezeleri un serpilmiş tepsiyi aralıklı olacak şekilde alalım. Üzerini kapatarak en az 1 saat daha dinlenmeye bırakalım. Evet, dinlendirdiğimiz bezeleri nişasta ve un karışımı ile oklava yardımıyla tek tek açalım. Evet, gördüğünüz gibi kolaylıkla hamurum büyüyor ve yırtılma olmuyor. Yağ gibi hemen açılıyor. Yufkamızı inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Evet, bu incelik yeterli olacaktır. Tezgahın kenarına alıyorum ve üzerini temiz bir sofra beziyle kapatıyorum. Diğer bezeleri de aynı yöntemle tek tek açıyorum. Evet, son yufkamı da açtım. Gördüğünüz gibi tüm yufkaları açarak üst üste aldım. Evet, iri kırım cevizi her tarafına gelecek şekilde yayalım.
İnce bir oklavaya yufkamızı bol bir şekilde saralım. Her kısmını da düzgün olması için katlayalım. Sardıktan sonra iki tarafından ittirerek büzdürme yapalım. Diğer yufkaları da aynı yöntemle hazırlamaya devam edelim. Ceviz yerine fındık, fıstık da kullanabilirsiniz veya sade olarak da yapabilirsiniz. Evet, yufkalarımı hazırladım. Oklavadan çıkartıyorum. Hazırladığım tatlıları veri bir şekilde kesiyorum. Baş taraflarını kullanmayalım. Yuvarlak fırın tepsisine dizelim. Evet, aynı ebatta hamurlarımızı keserek fırın tepsisine dizmeye devam edelim. Evet, tepsi dolana kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. Evet, kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Ve son iki yufkamı da kestikten sonra tepsime alıyorum. Kenar kısımlarında çıkan baklavaları da küçük bir kaba alarak pişirebilirsiniz. Tatlımız hazır. Üzerine 250 gram saf tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağ karışımını karıştırarak her tarafına gelecek şekilde kaşıkla dökelim. Kenar kısımdan çıkan tatlıların da üzerine yağ döküyorum. Tatlımız fırına girmeye hazır. Önceden ısınmış 170 dereceli alt üst fırında, alt tarafında üzerine bir tepsi kapatarak 1 saat pişirmeye bırakalım. 20 dakika sonra fırının ayarını 170'ten 165 dereceye düşürelim. Şerbeti için 4,5 su bardağı içme suyunu uygun bir tencereye alarak ısıtmaya bırakalım. Sıcak suya 4 su bardağı toz şeker ekleyelim. Şeker eriyene kadar mutlaka karıştıralım. Bu önemli bir püf noktasıdır. Şeker eridikten sonra bir parça limon tuzu atalım. Kaynamaya başlayınca ocağın altını orta ateşe getirelim. Dakika tutarak 30-35 dakika kaynatmaya bırakalım. Bir saat sonra üzerindeki tepsiyi alalım. Dereceyi 160 dereceye düşürelim. Toplamda 1 saat 30 dakika pişirmeye bırakalım. Parlak bir tatlı yapmak için bir parça tereyağı atalım ve eritelim. ...30 dakika sonra şerbetimizi kontrol edelim. Evet, şerbet
kepçeden ağır bir şekilde akmaya başlıyorsa şerbetimiz olmuş demektir. Şerbetimizi ocağın küçük tarafına alarak altını kısalım. Üzeri nar gibi kızaran tatlımızı fırından hemen çıkartarak kısık ateşli ocağın üzerine alalım. Sıcak tatlıya sıcak şerbetimizin yarısını azar azar dökerek yedirelim. Şerbeti 2 aşamada dinlendirerek dökelim. Evet, kısık ateşte 1-2 dakika kadar durarak şerbetini çektirelim. Daha sonra altını kapatarak kenara alalım. 1 saat kendi halinde soğumaya bırakalım. 1 saat sonra üzerine Antep fıstığı serperek ikram edebilirsiniz. Evet, tatlıyı şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu. Kıyır kıyır, çıtır çıtır bir baklava oldu. Mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.